Merhabalar, Hobilerim Örgü kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir model yaptık hanımlar. Bakar mısınız modele? Tek bu şekilde çalıştırdığınızda bir uç danteli yapabilirsiniz bununla. Ama biz bunu konsol olarak tasarlayacağız. Şöyle gösteriyorum. Bir uzun zincir çektim. Yapmak istediğiniz alan boyunca çekeceksiniz. Eğer bundan bir uç danteli bir perde yapacaksanız, bakın çok güzel bir perde olur bu modelden. Perdenizin uzunluğunca bir etek ucu yapacaksanız etek uzunluğunca hatta daha fazla zincir çekerek zincirinizi oluşturacaksınız. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Kameramda nasıl görünüyor bilmiyorum. Birazcık da yakınlaştıracağım. Yapmak istediğimiz alan boyunca zincirimizi çekiyoruz. Her zincire birer tane trabzan yapacak şekilde bir sıra boyunca komple trabzan yaparak zincirin üzerini trabzanla dolduruyoruz. Ben bu modelimi bu sefer polyester iple ördüm hanımlar. Hemen ipimi de göstermek istiyorum size. Öncelikle bu bir ip tanıtım videosu değildir. Siz istediğiniz her iple, istediğiniz her markayla, istediğinizde her renkle modeli yapabilirsiniz. Benim elimde çizmeli markasının bir ipi var. Bu bir tanıtım videosu değildir. Tekrar belirtiyorum. Biraz kalın bir ip. Kalın ip tercih etme sebebim kameralarımız bizim profesyonel kameralarımız yok. Biz videolarımızı ben özellikle videolarımı telefonla çekiyorum. O yüzden daha kalın ipler tercih ediyorum ki anlatımlarda daha net görebilin diye. Tığ numaram 2 numara dantel tığ kullanıyorum. 1,75 milim. Hemen kameramı ayarlayacağım ve biz şimdi bu modeli aynı bu tarafa yapmış olduğum yani bu trabzanların üzerine çalışmış olduğum bu çalışmayı aynı şekilde diğer tarafa da çalışarak bir konsol yapacağım. Yani konsol serebileceğiniz bir örtü şeklinde tasarlayacağım. Dediğim gibi siz istediğiniz uzunlukta bir trabzan grubu oluşturarak modeli kurup bir uç danteli yapabilirsiniz. Etek ucu yapabilirsiniz, yastık ucu yapabilirsiniz, havlu kenarı da yapabilirsiniz. Her çalışmayı yapabilirsiniz bu modelle. Hemen modeli kurmaya başlıyoruz. Sabitleyeceğim ipimin ucuna bir zincir ilmeği attım. İpimi buradan sabitleyeceğim. Siz de zincirinizi çektiniz, trabzanlarınızı yaptınız. Bu taraftaki çalışmayı kuracağız. Aynı şekilde benim gibi birinci trabzanın üzerinden ben ipimi sabitliyorum. Siz de son trabzanın üzerinde kalmış olacaksınız büyük ihtimalle. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincir çekiyorum. 6 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanı buluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beşinci trabzanın üzerine hemen bir adet trabzan yapıyorum. Şimdi trabzanların ters tarafında olduğumuz için ben batmakta ve yapmakta zorluk çekebilirim. Siz diğer tarafında olacağınız için sorun yaşamayacaksınız. Şimdi burası zincirin diğer tarafı. Yan yana bakın trabzanın karşısına. Yan yana bakın ters işlem yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yapıyorum. Her trabzanın karşısına bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 2, diğer tarafında siz de benim gibi çalışırken karşılıyor mu diye bakmanız gerekir. Dediğim gibi ben zincirin ters tarafında çalıştığım için birazcık zorlanabilirim. Şimdi 5 tane trabzanımı yan yana yaptım. Zincirimi çektim. 5. trabzana kilitledim. Pardon, zincirimi çektim. 5. trabzanın üzerinden başlayarak yan yana 5 adet trabzan yaptım. Tekrar 6 adet zincir çekiyorum.
6 tane zincirimi çektim. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5. trabzan üzerine kilitliyorum bu sefer. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincirimi çektim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. trabzanın üzerine bir adet trabzan yapıyorum. Şimdi şu şekilde bir zincir ağı oluşturdum 5 trabzandan sonra. Burası yarım. Kenar kısımlara gelen yer. Buradan yine yan yana 5 adet trabzan yapıyorum. Model 3 sıradan oluşuyor. 3 sırada bir tekrar ettim. Bu ipe bu tığ biraz kalın ama elimde olan tığlarım da ince geldiği için bu tığımla yapıyorum. Siz ipinize göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi 5 adet trabzanımı tekrar yaptım. Bir tane 5 adet trabzan yapıyorum. Bir tane bu kurulumu yaparak sıramın sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayarak devam edeceğim. Sıra kurulumumu tamamladım hanımlar. İlk önce zincirle başladım. Trabzan, 2 zincir, trabzan, 2 zincir, trabzan şeklinde ilerledim ve en sonda tekrar zincir olarak biteceğiz. Burası da bir kenar. Kenarlar yarım model olduğu için bu şekilde devam ediyoruz. Buradan dönüş için 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincir çekiyorum ve modelimin tersini çeviriyorum. Tığımın başına ipimi alacağım. Şöyle kameramı da yakınlaştırayım, daha net görün. Zincirime 2 adet trabzan yapıyorum. Alttaki zincirime 2 adet trabzanımı yaptım, bakın. Artık bu sıra daha kolay ilerleyecek. Alttaki 5 tane trabzanı da tekrarlıyorum. Ve aynı şekilde buradaki zincirime de 2 adet trabzan yapıyorum. İki trabzan bu taraftan artırdım. 2 trabzan bu taraftan artırdım. Bu sıramda 9 adet trabzanım oldu. 1, 2 kaçırdım. Zincirimi çektim. Tekrar ortaya kilitlediğim noktaya tekrar kilitliyorum. Tekrar zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Zincirimden başlıyorum. 1, 2. Alttaki 5 trabzanı da tekrarlıyorum. Ve kenarıma da tekrar trabzan yapıyorum. 9 adet trabzanımı tekrar yaptım. İkinci sıramızda modelimizin ikinci sıra kurulumu bu şekilde olacak. Bu sıramı da tamamlıyorum. Evet hanımlar, ikinci sıramı da tamamladım. Bakın. İpimiz polyester olduğu için birazcık kamera altında ışıklanma yapıyor. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. Buradan 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Ve geri dönüyorum. Modelin tersini çeviriyorum diğer tarafına. Tığımın başına ipimi aldım. Önümdeki zincirime bu sefer 4 adet trabzan yapıyorum. Zincirim hariç, dönüşteki zincirim hariç, onunla birlikte
5 olacak. Şimdi burası bizim kenarımız. Yani örneğimizin kenar kısmı. 5 tane trabzan yaptım. Bakın şöyle yakınlaşalım. Uzaktan görememiş olabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi alttaki trabzanlarımdan 1, 2, 3, 4 tane yapıyorum. Alttaki trabzanlarımdan sadece 4 tanesini yaptım. Burada bir adet zincir çekeceğim. Bir adet zincir çekiyorum. Arada bir trabzan atlıyorum. 4 adet trabzanı tekrar yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 adet trabzanımı yaptım. Altta zaten 4 tane trabzanım kalmıştı. Şimdi zincirime de 2 adet trabzan yapacağım. 1, 2. Karşı tarafa geçeceğiz. Burada daha net anlayacaksınız. Buradan geçerken bu sefer 2 zincir çekiyorum. Ve zincir ağıma geliyorum. 2 adet trabzanımı yaptım. 2 zincirle bir geçiş sağladım burada. Bir boşluk bıraktım, oluşturdum. Hemen alttan 4 tane yapıyorum. Ve 4. 4 tane yaptım. Böyle bakıldığında 6 adet trabzanım var burada. Arada bir zincir çekiyorum. Bir zincir, bir trabzan atlıyorum. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. 4 tane yaptım. Hemen zincirime de 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın. Bu sıradaki kurulumum bu şekilde olacak. Geçerken de 2 zincirle geçeceğim. Bir sırada modeli bu şekilde tekrar ediyorum. Sıramı yaptım ve tamamladım. Model sadece bu 3 sıradan oluşuyor hanımlar. Şimdi bu sırayı tekrar kuracağız. Yani ilk başta kurmuş olduğumuz kurulumu tekrar kurarak sırayı ikinci kez yapacağız. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bir taneyi yaptık. Tekrar bir tane daha yapıyoruz ve yine bir tane daha. Ben 3 sıra yaptım. Sonra uçtaki bu çalışmayı tekrarladım. Buradan 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Bu kenarlarımızı tekrarlayalım. Kameramı tekrar yakınlaştırayım, daha net görün. Dediğim gibi polyester bir ip olduğu için kamerada biraz yansıma yapabilir. Pamuk iplerimizde bu sıkıntıyı görmüyoruz. 3 tane zincirimi çektim ve geri döndüm. Bu 3 zincir benim ilk trabzanım. Yan yana 5 adet trabzan yapıyorum zincirimle birlikte. 2, 3, ip değişti, tığ değişti. El belirli bir ipe, belirli bir kalıba alışınca zorlanıyor. 5 adet trabzanımı yaptım. Burası kenarım. Diğer kenara da aynı işlemi yapacağım. Şimdi 6 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu 6 zincirimi burada oluşturduğum boşluğuma kilitliyorum. Bir zincir çekerek oluşturduğum boşluğum burası. Tekrar 6 adet zincir çekiyorum. 4 ve 5. Buradan bu sefer buradaki birinci trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane zincir ağ yaptım. Bu boşluğa 5 trabzan yapacağım. Bir yerde yine usta çalışıyor. Artık usta sezonu açıldı havalar ısınınca. 3, 4 ve 5. trabzanı yine
trabzan üzerine yapıyorum. 5 trabzan yaptım. Bu 5 trabzan yaptığım nokta benim 2 zincir çekerek geçtiğim ve ağların üzerine kurduğum nokta. Buradan tekrar 6 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6. Zincir ağımın ortasına kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar trabzan üzerinden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5.'yi trabzan üzerine yapıyorum. Şöyle bir bırakacağım, daha net görelim. Kameramı da düzelteceğim. Evet. Modelin birinci sıra kurulumunu tekrar bu şekilde kurarak sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna geldim. Sıraya nasıl başladıysam öyle bitireceğim. Hemen buradan 5 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan saydığımızda da 1, 2, 3, 4, 5. trabzanın üzerinden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Yani sırama nasıl başladıysam sıramı o şekilde bitirdim. Bir üst sıra için 3 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Yani ikinci sırayı yapıyoruz. Alttaki 5 trabzanımı yapıyorum. Alttaki 5 adet trabzanımı yaptım. Şimdi ikinci sıramda olduğu gibi 2 trabzanı artırıyorum. 1 ve 2. Buradan 5 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen kilitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar. Yani modelin burada ikinci sırasını kuruyoruz. 9 trabzan yapacağız. 2 tane buradan artırıyorum. Alttaki 5 taneyi yapıyorum. İki tane de bu taraftan artırıyorum. Evet, ikinci sıramı da tamamlayarak hemen şu taraftan göstereyim, daha net olsun. Şöyle çeviriyorum. Kameramı da düzeltiyorum. Şimdi ikinci sırayı yapıyorum. Üçüncü sıramda yine gösterdiğim şekilde kurarak tamamlıyorum. Şimdi modelimiz 1, 2, 3 sıradan oluşuyor. Bitti. Tekrar kurduk. 1, 2, 3. Tekrar kuruyorum. Yine birinci sırayı kurar gibi kuruyoruz. Zincir çekerek 5. Tekrar zincir çekerek devam ediyorum. Ben aynı şekilde bu tarafın kurulumunu da tamamlayacağım. Sonra uç kurulumları yaparak modeli bitireceğiz. Evet hanımlar, bu tarafta zincir çekip üzerine trabzan yapıp 1 2 3 model kurdum. Aynı şekilde 1 2 3 modelde diğer tarafına birlikte kurduk. Nasıl kuracağımızı gördük. Artık şimdi bu uç çalışmalarını yapacağız ve modelimizi tamamlayacağız. Ben bir konsol olarak tasarladım. İstediğiniz uzunluğa kadar zincirinizi çekip trabzanlarınızı yapacaksınız ve benim gibi modelin sırayla kurmaya devam edeceksiniz. Çok kolay hem de çok güzel bir model. O yüzden hepinizin yapmasını istiyorum. Bu sefer polyester iple denedik. Biraz böyle kameranın ışığında parlıyor ama güzel bir model. Hemen buradan kurmaya başlıyorum tekrar. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım. Geriye dönüyorum. Yanındaki trabzanı da yapıyorum. Böylelikle zincirimle birlikte yan yana 2 adet trabzan yapmış oldum. 6 adet zincir çekiyorum. 1, 2,
3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi yine bir zincir çekerek oluşturduğum boşluğa kilitliyorum. Buradan tekrar 6 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tığımın başına ipimi aldım. Birinci trabzanımı yapıyorum ve 5 tane trabzan yapıyorum. Yine ara boşluğa bakın. Ara boşluğumu yapıyorum. Beşinciyi alttaki trabzanımın üzerine yapıyorum. Biraz uzak kaldık herhalde. Hemen yakınlaştıracağım. Yine birinci sırayı yapar gibi bir kurulum yaptık. Buradan bir zincir çekiyorum ve modelin tersini çeviriyorum. İpimi taşıyorum böyle. Üçüncü trabzanın üzerine ipimi taşıdım. Hatta şöyle dörde taşıyacağım. Zincirimi çektim. Şu taraftan da bakayım da kurarken yanlış kurmayalım. Hemen yan yana 2 adet trabzan yapıyorum. 3 trabzan da zincir ağımı yapacağım. Toplamda 5 trabzan yapıyorum. Evet, 5 tane trabzan yaptım. Tekrar 5 adet zincir çekiyorum. Artık gel git yapıyoruz, dönüyoruz yani. Bir sıra örmüyoruz. Üç, 4 ve 5. Yine ortaya kilitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Zincir ağıma 2, 3 trabzan yapıyorum. 2 tane de atlı trabzanım var. Onu tekrarlıyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Bakın. Buradan ipimi bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Bir zincir çektim, modelin tersine çevirdim. İpimde taşıma işlemi yapıyorum. Bir, iki, üç. Hemen altta bu sefer 3 adet trabzanım var. 3 trabzanımı yapıyorum. Kaydırma işlemimi yaptım. Yine 5'e tamamlayacağım. 4 ve 5. Evet, aynı şekilde şuradan da bakmak istiyorum. Bir kere daha kilitliyoruz. 5 zincir çekiyorum. Ve kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Zincirimden başlıyorum. Zincirime bu sefer 2 adet yapıyorum. 1, 2. Yine 5'e tamamlıyorum. Şöyle bir bakalım. Buradan tekrar bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. İpimi tekrar taşıyorum. Üçüncü trabzanımı üzerine aldım. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Benim 2 trabzanım. 2. Altta benim 3 tane trabzanım var. Üçünü yapıyorum. Şimdi bu sefer buraya 2 adet trabzan yapıyorum.
Hiç zincir çekmiyorum. Hiç zincir çekmeden bu sefer karşıdaki zincirime yine 2 tane yapıyorum. Yine 5'e tamamlıyorum. Buradan bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Bir zincir çektim, yine tersini çevirdim diğer tarafını. Ters düzü yok, gel git yapıyoruz. İpimi taşıyorum. Nereye kadar taşıyorum biliyor musunuz? Şurada zincire yaptığım trabzanın üzerine kadar alıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekeceğim ve buraya kilitleyeceğim. Zemine kilitleyerek ilk ucumuzu, uç kenarımızı çıkartmış oluyoruz. Biraz boğazlarımda rahatsızlık oldu. Sesim bozuldu, kusura bakmayın. İpimi kesiyorum. Burada bu şekilde trabzan olarak bitmedim. Altta ipimin altta kalmasını istedim, uç ipimin. Bu polyester ipi kesip yakıp kaybedebiliyoruz ama ben yine de bitiş noktamı bu şekilde yapmayı tercih ettim. Hemen ipimi buradan kesiyorum. Böylelikle modeldeki ilk uç dilimini tamamlamış olduk. Şimdi ipimi tekrar sabitleyerek buradan tekrar modeli kurmaya devam edeceğim. Biz aslında bu sırayı komple örecektik herhalde ya. Sonra gel gitler yapacaktık. Evet, şöyle göstereyim. Evet, komple bu ilk sıra kurulumu yapıp ikinci sırada bu gelgitlerimizi yaparak ucumuzu kuracaktık. Şimdi çünkü burada devam kalmadığı için ben ekleyeceğim. Siz o şekilde devam edin. Evet, aslında modeli akşam çıkarttım ama akşamdan bu zamana kadar böyle bir kafa karışıklığıyla karşılaştım. Evet, bu ilk sıra kurulumu bir kere daha yapıyoruz kenara yapabilmek için. Ben buradan ipimi kesmiştim, dönüş yapmıştım. Hemen sabitledim ve yine 5 trabzanları boşluklara yaparak geldim. Şimdi ikinci ipimizi kestik. Her seferinde ipimizi kese kese çalışacağız. Onu da belirteyim. Hemen şu taraftan bir tane daha bitirirken kurdum. Hemen onun kenarından tekrar kuralım istiyorum. İpin ucuna bir zincir ilmeği atıyorum. İpimi burada bir tane trabzan kalacak aralarında. Şöyle yakınlaşalım daha net olsun. Altta 5 tane trabzanım var. İkisini bu taraftaki uç kısım için kullandım. Bu ikisini de bu taraftaki uç kısım için kullanacağım. Hemen ipimi sabitliyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Benim ilk trabzanım, yanındaki trabzanı da yapıyorum. 2 tane trabzan yaptık. Aynı şekilde zincirime 3 trabzan daha yaparak 5'e çıkartıyorum. 3 4 ve 5. 5 zincir çekiyorum. Tekrar bir dilimi, ayrı dilimi yapıyoruz yani. Zincirime burada 3 tane yapacağım.
Evet, tekrar kurmuş olduk. Bu şekilde hemen şu tarafımızı yaptık, tüledik. Daha net görünüyor. Bu şekilde uç kısımlarımızı yaparak modeli tamamlıyoruz. Hemen ben bitireceğim ve bitmiş şeklinde size göstereceğim geniş açıdan. Evet, kameramı kaldırabildiğim kadar kaldırdım. Uç kısmında yaparak modelimi tamamladım. Bakar mısınız modelimin güzelliğine? Gerçekten çok güzel oldu. Sadece bu iple kamerada nasıl görünüyor onu anlayamadım. İstediğiniz uzunlukta zinciri çekip modeli zincirin üzerine kurabilirsiniz hanımlar. Ben iki taraflı kurdum. Bu şekilde bir konsol şeklinde tasarladım. Siz tek taraflı yapıp şu şekilde tek taraflı yapıp perde de yapabilirsiniz. Bir uç dantel de yapabilirsiniz. Her şeyi yapabileceğiniz güzel bir çalışma. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bakın uç çalışmasını ben 3 tane kurulumdan sonra yaptım. Benim ipim kalın, tekrar belirtiyorum. 1, 2, 3'ten sonra uç kurulumunu yaptım. Siz daha geniş model istiyorsanız bunu 4, 5'ten sonra ucu da yaparak genişletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun bir video oldu ama güzel bir model kurduk. Ben çok beğendim. Umarım sevmişsinizdir. Paylaşarak, abone olarak desteklerseniz sevinirim. Hepinize kolay gelsin.